genç adam. Kime şekil yapıyorsunuz, kime? Söyleyin o çocuğa bir daha kapıya sıkıştırsın kasıyı. Vallahi bir dahakine büyük tip atarım yani. Burundan al, ağzından ver. Ağzından al, burundan ver. Nefes alma. Evet şimdi al. Şimdi de al onu ver de. Tut. Şaşırt vücudunu. Anlam veremesin sana. Manyak et onu. Manyak et. Tut. Ziya, Hayrettin, Kadir. Hırlı durun bak. Dalağımız şişiyor sonra. Ama bak hele şu Saffet öğretmen vallahi cennetlik. Gördün mü bebeleyi toplamış gene fakirleri. Bayramcalıklar almış üstüne giydirmiş. Uy kurban olurum maşallah. Ama yolda yürümesini bilmiyor pezevenk. Lan muhalif! Lan İsmail abi. Lan sığır gibi yayılmışsınız lan yola. Leğenekle sırtına mı vuralım ulan illaki? Lan oğlum bir de şehir görmüşsün lan. Bir tane Sivas var oğlum. Başka Sivas yok. Ne öğreneceksen burada. Nereye gidiyorsun lan? Köye. Bizim de yolumuzun üstü. Hadi eyvallah görüşürüz. Geç bu tarafa. Her bayram aynı oluyor lan sizden. Uyuyakalıyorsun. Namazı dışarıda kılıyor. Git bayram geldiydi İsmail abi. Onunla uğraştım yani. Cemal, geçin şöyle. Kardeş, mübarek bayram sabahı ayıp oluyor ama. Adamı dinden imandan çıkartmayın, gözünü ediyor. Bu buzdolabı kutusu yabancı sermaye. Ben bunun üzerinde secde etmem. Çetin abi, bari bugün azat et beni. Ya çevir, arkada kalsın logosu. Fikret abi, logos dedi, duydun mu? İsmail abi, müsaadenle pislik çıkaracağım. Hiç mi asırınız kalmadı lan? Çetin! Ne yapıyorsun? Hamdolsun hocam. Sen ne yapıyorsun? Sen bölmeden önce vaaz veriyordun Çetin. Bayram namazı nasıl kılınır, faziletleri nelerdir diye. Hocam sen de hep aynı şeyi anlatıyorsun. Baktık ki anlamamışız. Tekrar anlatıyor. Ne olmuş yani? Çetin uzatma geç otur. Her bayram bir şey buluyorsun. Bu kaç itti? Hiç. Bir de pişkin. Hiç. Hocam yanlış anlamazsan bir dünya bağış topladınız. Hadi Ramazan günah benim boynum olsun. Nereye gitti onlar? Klima aldılar. Halı flex kaplattılar. Halı flex. Muallim Saffet az bir sus lan. Ayırmak için kavgaya girip aradan 2 tane yumruk kaçan adamlar gibisin. Ama sen de hocayla konuşuyorsun. Edepli ol lütfen. Kıymetli hocam. Bir tane fazladan kasınız yok. Nazarı dikkatimi celbetti. Muhterem cemaat de bunu onun üzerinde namaz kılıyor. Geçen bayram namazı Fikret abinin alnında satırlık yazıyordu. İlan sayfasına denk gelmiş. 3+1 Şarkışla'da. Mutfak banyo yenilendi. 80 TL aidat ver. Arz ederim. Uzatma Çetin. Hadi başlıyorum. Kametle Hüseyin çabuk. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Hadi ne verin elinginen o gider seninginen. Hayırlı bayramlar abiciğim. Kolay ne döküm. Hadi az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Hayırlı bayramlar abicim. Kardeş biz 5 arkadaş bağış yapacaktık da şunu bir bozarsak. Bu bozuk zaten abi. O zaman bende kalsın. Az çok demeyelim, camimize yardım. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Camimize bir yardım, az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Vay babanın derdine ya. Bağışı topladığınız kutu bile yabancı sermaye çamaşır suyu kutusu. Hem lan. Çetin abi sen verme geç hadi. Demet makbuz alın makbuz. Makbuz alın makbuz. Bak kimse almıyor makbuzunu ha. Çetin, şu sizin köyün caminin imamıyla da barışın artık. Madem burayı beğenmiyorsun, bayram namazlarınızı orada kılın. Hem orası rahattır. Bak burası hep kalabalık. Ya kuş değilim hocam. Tavır sahibi. Bayramlar olsun. Lan yürü git. Bu bana söyle 2004'teki tüp borcu ödesin önce. Bir de bayram kutluyor.
Bayram mübarek olsun. Al şunu da koy cebine. Ya Nazmi amca beni tanımadın mı? Tüpçü Fikret ben. Çeto çok yaşlandı bu ya. Ne kesiyorsunuz bu bayram? Karı kız. Ne keseceğiz? Şeker bayramındayız, kurban bayramında değil Nazmi amca yani ya. Oğlum bu çok yaşlandı ya. Bir de ne güzel para veriyor. Nazmiye mi gel öpeyim bayram mübarek olsun. Bayram mübarek olsun. Tarık. Baba. Lan oğlum aha. Lan Tarık senin ne işin var lan burada? Bana bak ters bir şey yok değil mi? Yok baba ya. Sürpriz yapayım dedim. Gel lan o zaman iyicene sarılayım lan. Gel gel gel. Sapet sen niye ara geldin oraya oturdun? Sıkıştık yani ya. Tarık'ın kucağında oturuyorum. Fikret abi, istersen ben geçeyim oraya. Ben onun kirvesiyim, bana bir şey olmaz. O nasıl laf lan? Bana nikah düşmez manasında. O nasıl laf lan? Azmi amca sen hangi ara gelip oturdun ya oraya? Nereye gidiyorsun sen? Yıldız elinden geçiyor mu? Nazmi emmenin şu an yaşadığı kafanın yarısını yaşamak için zamanında servet harcadığımı bilirim Tarık. Şuradan 5 kişi alır mısın? Aha bizimkileri de ödüyor. Ya ne diyorsun Nazmi amca? Ayıp ediyorsun ya. Ne doğru yeri, ne parası. Sen gel şimdi biz de güzel bir kahvaltı yapalım. Ben seni bırakırım sonra. Buralara yıllar sonra ilk gelişim. Birinin sırf sizi gördü diye sevinmesi tarifsiz bir his. Ne oldu be anne? Sadece ben geldim işte. Ne var bunda bu kadar sevinecek ha baba? Hiç kimsenin seni sevemeyecek kadar seven insanlar var burada biliyorsun. Toprağı değil, o toprağın üzerine basanları özlüyorsun. Damadım bebek oğlum o benim oğlum. Geçin yavrum haydi aksın. En güzel yemekler yapılıyor, en güzel yerlerde ağırlanıyorsun. Ve bunlar sırf sen geldin diye. Bir telaş var etrafta. Kendini rahat hissetmen için büyük bir telaş. Sen kimin oğlusun? Ahmet'in. Ha, senin baban var ya baban. Çok pis bir adamdı. Hesap. Çok sevdiğim bu insanlara duyduğun özlemin adı o şehrin adı oluveriyor. Ve ben bugün bu kadar çok sevdiğim insanlara ufak bir sürpriz yapmaya geldim. Bak oğlum ben öyle geri kafalı falan bir adam değilim tamam mı? Tam tersi açık kafalıyım ya. Aç beni oku onu söyleyeyim yani ben sana anlatabiliyor muyum? Evleneceksen evlen. Ben böyle şeylere hayatta karışmam. Niye karışayım zaten? Yalnız kimin kızıdır, neyin nesidir, kimin fesidir bilmek lazım. Kim bu kız? Malika ile ben Letonya'da aynı şirkette çalışıyorduk. Sonra... Anlatma sonrasını. Koskoca Sivas'ta bütün kızlara kıran mı girdi de bu ecnebi gelin diye tutturdu. Ya hayat onun hayat. Bize ne ya? Ya kızın adını bile söyleyemiyorum ben. Ne demek bize ne? Kız elindeki gelin. Allah Allah. Bak şimdi. Letonya nerenin kasasıydı ya? İstanbul'dan uçağından 3 saattir. Başkenti Riga'dır. Deniz iklimin emridir. Kışlar en yüksek geçer. İsmail abi. Kız Müslüman mı? Fikret sana ne? Kız Müslüman veya değil sana ne? Fikret abiye gider yaptıra göre kız Müslüman değil hacılar. Güder yapmak. Kız Müslüman ya da değil sana ne? Birbirlerini sevmişler bize. İsmail abi. Ne lan? Ona sana ne diyorum, buna bize ne? O zaman senin canını sıkan ne? Şimdi bizim şirketin Letonya'daki şantiyesi bitti. Marika'yı İtalya'ya yollayacaklar, beni de Türkmenistan'a. Aynı ülkede kalmamızın tek şartı baba, bir an önce evlenmek. Bir ay önce. Hı? Bir ay önce. Yok, yani bir an önce. Kato topar. Hazırlıksız yakalandık. Daha önceden haberimiz olsaydı etraftaki alacaklarımızı toplar biz o düğünü yapardık. Kontrataktan gol yedik. Şimdi bayramda kimden para isteyecek hiç? Her kuşun etini yedik İsmail. Çok şükür her kuşun etini yedik. Aman gene sallama kıdığını gerdanını yerlere dökme. Ne kadar aman. Aman dedirttiğin şeye bak İsmail. Oğlan kaç senedir yurt dışında çalışıyor. Elbet bir kenarda birikmişi vardır. Bırak kendi yapsın düğününü. Baba! Bak oğlum, bizde erkek babası oğlunu sünnet ettirir, okutur, askere gönderir, sonra da evlendirir. Bizde böyledir. Küçük kıyı yerinde İsmail oğluna bir düğün yapamadı dedirtmem ben kimseye. Madem 10 günümüz var, ben bu düğünü yaparım. Şimdi baba biz daha sade bir nikah Ya düşünüyoruz. sen ne düşünüyorsun? Senin düğünün mü? Niye düşünüyorsun? Düğün benim düğünüm artık ya. O iş bende.
Sen Letonya nasıl? Onu anlat bana. Havalar mavalar nasıl anlat bakayım. Tamam baba madem sen öyle diyorsan. Ben diyorum ki dostlar, biz bu düğünü 10 güne yapalım. Hah, bir şekilde kıvrılacak. Ucu bizim elimize tutuşturulacak diyordum. Aha. İsmail abi, sen düğün 10 güne yaparız deyince ben de bir bildiğim var sandıydım. Bir bildiği var oğlum adamın. Nasıl dostlarsınız siz? Adam bize güvenerek kendi oğluna güderi yapmış. Güderi yapmak nedir Çeto? Ağzıma doladın yani. Fikret abi görüp görebileceğiniz en çabuk gaza gelen insandır. Babam gazla çalıştığını iddia eder Fikret abinin. Bu yüzden tüplü Fikret diye anar sıkça. Fikret abi yağmasa da gürler. Ani kararlar alır. Esenyurt'ta tüpçü dükkanı işletir. Alo. Evet. Hayır. Belki. Yürü git lan. Gamsızdır biraz da. İlk 2 eşi kanserden ölmüştür. İlk 2 eşini kaybettikten sonra bir daha evlenmeme kararı almış. Ama bu kararı bir anda bozup tekrar evlenmiştir. Her olay karşısında soğukkanlı davranabilir. Asla paniklemez Fikret abi. Oğlum bak hele gel bana buraya. Gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Bu dükkanın hali ya. Ha? Görmüyor musun? Tüpsüz duruyor. Her yer gaz olmuş gaz. Ağzımda cuvara var. Bir sakatlık çıkacak. Bu ne hal? Süpür şurayı. Hadi. Ana haber bültenine çıkarayım mı lan bizi? Ha? Bünyamin. Bu bana söyle tüp borcunu ödesin lan. Haliyle babamın cephesinde en çabuk saf tutan yine Fikret abi oldu. Biz bu düğünü yaparız İsmail abi. Senin oğlum benim oğlum sayılır. Mekan işini de ben hallederim. Oğlumuzun düğününü Sivas Otel'de yapacağız. Yapma Fikret abi, dünyanın kirasıdır orası. Onu ben hallederim. Siz bana bırakın onu. Sizin aileniz ne olacak? Onu bir deyiverin bakın. Hadi. Tamam lan. Limonatasıydı, pastasıydı, kaşığıydı, gelin almasıydı. Bak, konvoyda ne kadar araba varsa alayının dikiz aynasına sağ sola ayırmak sizin. Bağlanacak şaputlar da benden. İsmail abi, yuva kurana yardımcı olmak sünnettir. Damatlıkla gelinlik de bende. Hadi. Onları da anama diktireceğim. Çetin, sen anan terziliği bırakalı 5 yıl oldu ya lan. Ya bıraktı da oğlunu mu kıracak yani? Çeto, senin anan kor bildiğin ama o yüzden bıraktı. Lan Çetin, anan terzilik bıraksın diye maaşa bağladık ya lan. Her ay aramızda para topluyoruz ya ana. Ya ben halledeceğim diyorsam halledeceğim ya. He? He? Çetin abi sonradan dahil olmuş gruba. Aylak takımından kurtuluşu bizimkilerde bulmuş. Gençliği hovardalıkla geçmiş. Tüm köyü bir dönem haraca bağlamış. Çok ağır içermiş. Birkaç kez komaya girmiş. Bir gün yine çok feci içmiş Çetin abi. Öyle içmiş ki sabaha karşı anca bulabilmiş evi. Ama evde kimse yok. Komşular babasının hacca gittiğini, herkesin gardı olduğunu söylemiş. Koşmuş o haliyle babasının yanına. Ama ayakta zor duruyormuş. Kandırıyorsun beni. Benim senin gibi oğlum yok. Senin gibi oğlum yok. O vakte kadar hiçbir şey canını yakmamıştır Çetin abinin. Sadece o cümle. Ne demek senin gibi oğlum yok? O gece Molla dedesi giriyor rüyasına. Demek baban senin gibi oğlum yok dedi. O vakit yapılacak tek şey kaldı. Ne gerekirse yaparım dedi. Sen değil, benim için yapılacak tek şey kaldı. Tut şunu bakayım. Molla dedesinden yediği dayak gerçek midir bilinmez ama o geceden sonra hiç düşünmez Çetin abi. Bitti der ve biter. Bir daha ağzına içki sürmez. Çeki düzen vermeye başlar kendine. Az veren candan, çok veren maldan derler Muallim Saffet. Tamam o zaman. Madem Tarık kardeşimiz, madem herkes diğer gamlık yapıyor, ben de bu düğüne Emel Sayın'ı getireceğim. Ha! Göz onu bir arar. Arar yani. Misal, benim ilk sünnetime Emel Sayın gelmemişti, yanlış kesmişler. Çoğu dertlerimin sebebi de budur yani. Oturun! Tövbe estağfurullah, tövbe sinirim bozuldu. En son Sivasspor'un başına Roberto Carlos'u götüreceğiz dediler.
Ona bu kadar güldüydüm ya lan. Sonra getirdiler işte. Öyle her şeye gülmemek lazım. Ya bu Sivas'ta çok acayip yer oldu ha. Vallahi bak. Sokakta Roberto Carlos'uyla park yeri kavgası eder oldum yani. Şimdi tabii bizim düğünün ses rengi daha çok Selami Şahin. Diyorsun yani. Şahin değil de ben daha Doğan tarzı. Küstümlatif Doğan. Daha samimi olur yani. Ya iyi güzel de onlar dünya para isterler. Hemen akrabam. Gel derim gelir. Bir telefonuma bakar. Babamın bibisinin dayı kızı. Bibisine gönül verdim bibisine. Rastlamak çok zor şeydir böyle muallime. Neyse. Şimdi biz istemeye Emel diyelim. Para neyin denkleştirirsek başka birini getiririz, değiştiririz. Güldürdük beni ya. Saffet abi köyün ilkokul hocası. Delicesine aşık mesleğine. Devlet parasız yatılı okuduğu için devlete borçlu hisseder kendini. Köyde okuma yazma bilmeyen kim bilir kaç kişiye okuma yazma öğretmiştir. Ekibin en yeni üyesi. Ama nasıl dahil oldu o da bilmez. Yalanla itham edildiğinde ise dayanamaz. Deliye döner. Abi niye yalan söyleyeyim? Bibimgilin dayı kızı kadın. Delirteceksiniz beni bak ha. Ya bırak. Biz yine destekli sallıyor oğlum. Pastasıydı, limonatasıydı, çaputuydu. Evet, otelin sahibi asker arkadaşım. Bir senelik askerken koğuşa geldiler. Dede torun ilişkimiz var. Dedesiyim ben onun ama BBC'nin dedesi. Palatayı sen kur yani. O zaman yarın akşam yine buradayız. Ve babam yine başarmıştı. Bir karar almıştı, ardına da dostlarını takmıştı. İster şeytan tüyü deyin, ister ikna kabiliyeti, babamda huydur bu. İsmail, ben de seni arıyordum. Burada dediler. Bu da sizin payınız. Afiyetle yiyin. Allah kabul etsin. Kimse de dur dememiş yani. Kesmiş kurbanı. Yazık günah abi ya. 2 lokma et yiyecek diye ayıktırmamışlar garibanı. Nazmi emmi, deriyi ne yaptın? Camiye mi vereceksin? Derisi yoktu. Pek deri çıkmadı bu sene. Abi o eti yeme. Nazım amca kim bilir ne kesti. Yeme bırak. Muhtara bir soralım bakalım nüfustan mıymış? Hadi Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Nerede kaldın İsmail? Ali! Saat kaç? Ya arkadaşlarla kahvede takıldık biraz ya. Gene kahveye gittin öyle mi? Derdin neydi bu saatece? Ya senin oğlunun yüzünden. Elde yok avuçta yok. Arkadaşlarla bir yol arıyor. Ya bırak oğlan kendi yapsın işte düğününü. Sen oğlun sokuyor değil mi bunları hep beyninin içine? Oğlan okurken, askere giderken senin oğlun işine gelmedi miydi benim oğlum öyle mi? Yok öyle ya ama. Bana bak. Eğer o düğünü kendin yapmak istiyorsan inadını kır, abinden iste parayı. Benim abim yok. Anladın? At uçağı. At uçağı ha. At uçağı neredesin ha? Karanlık korkuyorum. Mila, es nevar ai neko atbildet. Salom. Kad man stevis ar mani tā runāja. Viņš teica, ka Kazas Novakis liela viesnīca. Selamünaleyküm. Vay. Vale mi var? Bana bak arabayı adam gibi bir yere park et. Fazla dolaşma. Kilometresini biliyorum. Osurturum yani. Hadi. Aferin. Ulan terbiyesiz. Kadına taşıtma. Anan yaşında kadın. Aha. Yakıştık da. Buyurun. Merhaba olalı. Yıllardır böylesine güzel bir suret görmedi hanımefendi. O yüzden bir türlü çıkamıyor dışarı. Utandı. Kaldı 2 dudağımın arasında. Ne yapacak? Nasıl yardımcı olabilirim? Az evvel görüp görebileceğin en afili merhabayı aha buraya koydum. Orada kalmasın. Onu bir al önce al. Buyurun beyefendi, ben yardımcı olayım.
Adamın asabını bozma. Sen bana depremde Kızılay çadırı geçsen içine girmem gider dışarıda yatarım. Çimenlerde yatarım be. Benim olayım esmer gülüm. Çaya bile esmer şeker katıyorum ben. Tüpünüzü Efendim memur bey. Kime baktın dayısı? Kime baktım ben? Bu Karabıyıklı sırrı yok mu Adıyamanlı? Sefa Düşkün'ü sırrı. Otelin sahibi. Kim geldi diyeyim? Kim geldi de? Dedem Fikret geldi de. Tüpçü Fikret. Ama şimdi o benim ya. Sivilde ne yaptım bilmez ki. Topçu Fikret de sen. Askerde topçuyduk yani. Hadi. Bir şey söyleyeceğim. Az evvel arkadaş böyle ne diyorduk? Gitme nereye gidiyorsun? Kadını kaçırdın. Allah belanı versin senin. Sana diyorum ki tüpüm değilsin. Yürü git. Alo. İyi günler efendim. Dedeniz Topçu Fikret geldi. Kim? Dedeniz Topçu Fikret gelmiş. Oğlum kafam buluyorsunuz lan benden. Ne dedesi, ne topçusu. Bilmiyor musun lan benim iki dedem de rahmetli. Vallahi efendim ben de tam olarak anlamadım. Tüpçü geldi. Öyle dedi. Tüpçü? He. Lan Dana. Biz burada tüp mü kullanıyoruz? Doğalgazdan çalışmıyor mu lan bu otel? Özür dilerim efendim ben sizi daha rahatsız etmeyeyim. İyi günler. Turizmciler geldi mi? Bayram bayram diktiler bizi buraya. Ha yok sırf tüpçü. Hala tüpçü diyor ya. Kapat! Fikret Bey. Efendim memur bey bir hatamız mı oldu? Yok da Sırrı Bey şu an müsait değiller. Sizinle daha sonra ilgileneceklermiş. O zaman ben bir saate gelirim. Siparişleri bırakayım. İsmail, ben diyorum ki şöyle sapsade, dupduru bir nikah yapak. Ben Tarık'la da konuştum. Hiçbir meşin kendinizi yormayın diyor. Bir nikah bana yeter diyor. Ya hanım biz seninle bu konuyu konuştuk ya. Kaç kere konuşacağız o iş tamam. Biz el birliğiyle halledeceğiz. Sen karışma. O iş bende ya. Bak Fikret, Sivas Oteli'yle görüşüyor. Sivas postasına manşet olmamız an meselesi yani öyle mi diyorsun? Bak. Yahu Fikret'in etineyi budur ey Allah aşkına. Karısı geçen ay benden borç istedi söyleme sahip daha ödeyemedi avrat. Ödeyemiyorum da diyemiyor. Fikret'in alacağı var isteyemiyor diyor. Evet. Fikret'in benden bir miktar alacağı var. O doğru söylemiş. Şimdi bak Fikret'in benden bir miktar alacağı var. Benim karının onun karısından bir miktar alacağı var. Durum karma karışık. Çetin'in parası var mıdır hele? Çetin mi? O ne yapacağımış? Yoksa gelinliği anasına mı diktireceğim mi? Onun anası Korya lan. Orta yerimden çatlayacağım. İnşallah, inşallah. Sen mi diyorsun İsmail? Nereye gidiyorsun? Kahvaltını edip beni ye. İsmail. Onu buraya kim koydu? Allah istersin. Dağıtmayın. Dağıtmayın dikkatinizi. Herkes buraya. Sevgiyle bunu oğlum. Amaç karşındakini dövmek değil. Topluma kazandırmak. Unutmayın. Sevgiyle... Ne oldu? Unutmayın. Sevgiyle bedenini değil, ruhunu dövüyor. Gülümseyerek vurun ki güller açsın yüzünde. Profesyonel boks hayatım boyunca 61 tane maç yaptım. 58 tane arka arkaya nakavtım var. Kaybettim. İkili galibiyet serisi yakalamışım. Hiç unutmuyorum. Önümdeki maçı alırsam kendi kendime söz verdim. Boksu bırakacağım. O maçı aldım. Hiçbir yumruk sizin mutluluğunuzu bozmayacak. Çünkü hiçbir mutsuz dünyayı değiştiremez. 61 Trabzon'un plakası. 58 Eren'in plakası. O zaman bu sınıftan niye bir Hamza Yenlikaya? Niye bir olimpiyat şampiyonu danışılmasın lan? Siz ikiniz geçin bayım şöyle. Geç. Siz aidatlarını vermeyenler bugün buzdolabına çalışacaksınız. Oğlum bak, standart bir kum torbasının 65.000 adet vuruşluk ömrü vardır. Onu size boş yere harcatmam. Geç, çalış. Anam. Siz arkadaşlarınızı izleyeceksiniz. Anacığım bak ne diyeceğim bak. Klasik müzik bitti ya. Hiç yeni eser çıkmıyor. Nerede o barok dönem, romantik dönem eserleri? Bak gitti, baha geldi. Çetin param yok.
Anacığım yeme beni. Allah aşkına bak. Var olmakla yok olmak arasındaki incecik çizgideyim ve fark edilemiyorum. Bak gerisini sen düşün. Çizgi benden kalır. Kimseden borç da alamam. Ya ana nasıl alamazsın ya? Sivas'ın Sesi TV'ye çıktım. Sevgi boksing çocuklardan aidatları döve alıyormuş diye haberler yapmışlar. Kaymakamın kulağına giderse ağzıma bırakacak. Bak gene mühürleyecekler burayı. Nereden bulayım ben parayı? He? Bozduracak altında kalmadı. Öyle mi diyorum? İlyas, otur yerine. Alo, Sivas Esenyurt'tan Saffet ben. Bibimgil'in kızı olur. Sayın, Emel Sayın. Gürbüz Ahmet'in oğlu. Öğretmen Saffet Bey'in bilir o. Siz bana telefon numaranızı bırakın. Şu an meşgul Emel Hanım. Biz sizi arayalım müsait olunca. Olur, olur. Kaleminiz varsa yazabiliyor musunuz? Evet. Söyleyin. 3, 3, 32, 32, 16. 16. Sağ olun. Ben sizden haber bekliyorum o zaman. Şunu yatır gel hemen. Çekilin. Ya işte böyle. Kalk. Ayağa kalk. Ben sana ne dedim? Aidatlarınızı zamanında vermezseniz ne olur? Böyle olur işte. Nerede olursanız olun. Bak gelirim sizi bulurum. Ben paramı alırım. Yedirmem. Hadi bayım. Boks. Tarık, gelin hanım kaç yaşında? Aynı yaştayız. Türkçe biliyor mu? Türkçe şöyle, duyabiliyor Türkçeyi ama konuşamıyor. Tarık, sen böyle alelacele yangından mal kaçırı gibi evlenmeye kalkıyorsun ya. İnsanın aklına her şey geliyor evladım. Vallahi kızmayacağım. Anlat evladım. Neyi söyleyeyim anne? Soru sormadın ki cevap vereyim. Anlat, sütümü helal etmem bak anlat. Neden bahsettiğinizi bilmiyorum ki. Ne anlatayım? Kızı gibi mi bıraktın yoksa? Bu edirler sizce? Süt annenin sorusuna cevap ver. Gerçi senin ağzının domalmasından Ömer diyeceğin belli ama cevap ver. Yok anne olur mu öyle şey? Biz korunuyoruz. Kimlerden korunuyorsunuz evladım? Neden korunuyorsunuz? Niye bizim haberimiz yok? Ya öyle değil ya işte. Biz şeyden korunuyoruz. Neyden korunuyorsunuz? Abo, kalkın. Anladım ben, bu oğlan fena. Kazıyorum. Öyle şey söylenir mi hiç? Öyle şey sorulur mu hiç? Allah senin depene benim kadar taş düşsün inşallah. Babası kuluklu. Şunu alın la şunu. Turizme hizmet olsun diye yaptık desek yeridir. Evet. Vay. Vefasız torun sırrı. Selamun aleyküm. Hanımefendiciğim şu tüpü şuraya koyabilir miyim? Müşteriye götüreceğim de. Sırrı. Lan bu karılar ne böyle? Bunlar Atos'a kupon yapar, tek geçer servetimi gömerim. 150 tane küçük, 60 tane de büyük tüpüm var. Feda olsun bunlara. Fikret kardeş, şimdi biz çok önemli bir toplantıdayız. Bitsin, kardeşime yardımcı olayım. İlk önce sen kendine yardımcı ol oğlum. Fermuarın açık kalmış. Gerçi öyle evinin kapısı açık bırakılır derler ama sen de haklısın. Bence komik. Neyse, aciletim var benim. Ya bizim İsmail abi yok mu? Demirci İsmail abi. Onun oğlunu evlendiriyor. Dedim ki burada yapalım düğünü. Ne diyorsun? Biz de onu konuşuyorduk. Düğünü? Yok, turizmi. Hani Sivas'ımız artık turistik bir kentimiz. Çok da turist geldiği için bizim de hiç boş günümüz yok. Lan Sivas'ta turistik ne işi var? Ne deniz var, ne bir şey var. Kızılırmak var bir tane. Ona mı gidecekler Çinme'ye ya? Bana bak, bu var ya. Kaçak içki olsun, su katmam, sek içerim şerefsizim. Şu esmeri bana ayarla, ben ona bir tırmanayım, tek atayım sırrı. Bir saniye. Nasıl yani? Burası turist çekmiyor mu? Çekmez olur mu hanımefendi? Nereden baksanız senede... Bir gün. Ya nereden bakarsan bak. Hanımefendiciğim bakın ben doğma büyüme Sivaslıyım. Turistik yerler buradan yaklaşık 200 saat uzaklıkta yani ya. Ya bayram diyorum sana. Otelde kaç kişi var? Yok. Tırt. Sırrı. Esmeri diyorum ya. Kitap yazsın. Okurum lan. Düşün kitap mı ben? Okurum diyorum sana ya. Bir tane de sanayi tüpüm var. Onu da sana hibe ettim. Hadi ayarla şu sırrı hadi. Şimdi onu hallederiz sonra. Fakat artık niye böyle söylüyorum ki? Yani Sivas'ımız büyüdü, üniversitemiz var. Büyüyor Sivas yani, öyle büyüyor yani. Büyüyor da sana mı büyüyor lan? Hı? Sivas'ın nüfusu kaç? 623 bin.
İstanbul'da kaç tane Sivaslı var? 2,5. Lan ne 2,5? 3 milyon Sivaslı var İstanbul'da. Lan biz durmuyoruz burada. Turist niye dursun? Adam haklı vallahi. Ne diyorsun ortağım? Burada yapak mı düğünü ya? Olur. Aha. Fiko. Dolu mu la bu tip? Dolu. Şimdi Sivas Otel'de turizm sezonu açıldığı için önceden söylememiz lazımmış. Yer yok dedi Sırrı. Fikret, dövdüler mi lan seni vicdansızlar? Küçük bir sürtüşme oldu aramızda. Fikret abi, seni dövenin sen bana ismini ver. Ben onun cismini halledeceğim. Bana isim ver. İsim ver. İsim ver. Ulan beni tüpçü Fikret'i dövebilecek adam Sivas Otel'deymiş gençler. Ama öyle böyle dövmedi ya Çeto. Çok pis dövdü. Eve giderken 2 defa ismimi unuttum. Birkaç defa da mekanımı şaşırdım. Nerede olduğumu şaşırdım. Yanlış yola girdim biliyor musun? Kardeş al şunu. 20 liradan ne alıyoruz? 2 tane kısa Mr. Light. Kardeş sigara satmıyoruz biz. Nasıl kuru yemişçi lan bura? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Hareket mi ediyor lan bu? Kaç kişiydiler Fikret abi? He? Kaç kişiydiler? Vallahi şimdi kimsenin günahını almayayım. Sırrı bir güzel tek başına dövdü beni. Küçük tüpünen böyle kafama vurdu ya. Çakala bak. Beni kendi silahımla vuruyor. Aha bak. Yamuldu la tüp. Müşteriye götürdüm almam ben bunu dedi. Bu nasıl tüp dedi. İsmail abi yol ver. Gidip alayım şuna. Düğün işini bir halledelim. Ondan sonra Sırrı'yı da hallederiz. Hiç önemli değil. Sen şimdi yeme içme işini ne yaptın? Konuyu sen ne zaman değiştirdin ya? Konu oradaydı ya. Nakite ihtiyaçları varmış. Malzeme falan kullanacaklar ya abi. Ona da haklılar. Ya burada çuvalladıysak sana MSI'ni sormuyorum bile. Sor. MSI'nin. Akrabam. Böyle yapıp sinirlendiriyorsunuz ama adam. Vallahi akrabam kadın. Ben telefon açtım bugün menajeri çıktı. Arayacağım sonra tekrar. Muallim tıp. İsmail abi şu peşin para işini bir an evvel bir halledelim artık. Hanım koluma girdi. Sağlık ocağına götürdü beni. Yolda gelirken kendi karıma sarktım. Terbiyesiz şeyler söyledim kulağına yani. Bana iş atıyor sandım. 7 senelik karımı, nikahlı karımı arkadaşımın evine attım. Ama çok tatlıydı Çeto. Çok. Neyse ya şimdi esnaf esnafın dostudur. Ya yüz yüze görüşmek başka olur ya. Gidelim isteyelim verirler. Gün ola hayrola ya. İsmail abi sen konuyu ne güzel değiştiriyorsun öyle ya. Sen kimin olsun bakayım? Kinyas mı? Babana söyle tüp borcunu ödesin. Sen de sus. Çocukla 2 laf ettirmedin bana ha. Kırarım kemiğini. Al sen bunun gazını hadi. Al. Al hadi. Aha. Konfeti mi lan o? Ya arkadaşlar ben bu mantığı yıllardır yıkamadım ya. Nereden nasıl geldi yerleşti kafalara. Beyaz eşyacı zengindir mantığı bilmiyorum çözemedim. Abdullah abi bak o gün var orada. O gün. At topu at. Hop. Hadi bakalım. Hadi. Ali. Sami. Alkış. Bak senin bu Tarık'a yardımcı olmak boynun borcu. Biz senden aynı koyun evlatları yok. Beni mahcup etme bak burada bu kadar dolap var. Sende para yok kimde var oğlum? Abi yap bu güzellik lan. Bunlar benim değil. Bunlar şirketlerin malı. Ben bunları satıyorum. Yüzdemi alıyorum. O kadar televizyon var. Bunlardan birini ver. Mesela ben bunu aldım. Fikret. Dur lan. Şişt. Sen tüpçü değil misin? Tüpçüyüm. Dükkandaki bütün tüpler senin mi? Benim. Başka kim olacak ya? Çeto ne diyor oğlum bu? Ben başkasının tüpünü mü satacağım? Ha? Estağfurullah. Ne diyor lan bu? Tüpünü sikerim seni lan. Fikret abi ne yapıyorsun abi? Katılma. Bunlar dükkandaki malların bana geliş fiyatı. Tamam. Ben bunları satıyorum. Hem onların parasını ödüyorum hem kendi paramı ödüyorum. Bu mallar benim değil. Saffet hocam sen okumuş adamsın. Lütfen sen anlat lütfen. O zaman dilimizin döndüğünce. Arkadaşlar. Adam benim değil diyor. Yapacak bir şey yok. O da yazık burada işçi yani. Ey kurban olduğum okumuş adamın hali başka oluyor işte. Sağ ol hocam. Fırın ver. He fırın ver. Madem dolaplar senin değil bir fırın kadar da hatırımız vardır yani Zeki. Tansiyonum çıkıyor bir şey oluyor. Toraman. İlla ki bir şey alacak.
Vay babanın derdine ya. Tüm gün dil döktük, bütün günümüzü harcadık. Şu aldığımız şeye bak. Buna köy ekmeği de sığmaz. Ya bu tost makinesiyle falan olacak iş değil bu ya. Pekiştirmek için söyleyeyim. Bunlar adamın değilmiş abi. O bunlardan yüzde alıyormuş. Tabii. Bütün kabahat senin. Biz de anladık adamın dediğini ama anlamamazlıktan geldik. Sen hemen okumuş adam tripleri. Muallim ya, okumuş etmiş adam ya işte. Bizimkisi oradan ver rakazını. Aha bu da coştu. Emel nerede lan? Emel Sayın nerede lan? Emel Sayın nerede lan? Ben gaza gelmem lan. Bu dünyada sevgi büyük ihtiyaç. Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç. Herkesle dost ol, herkesle arkadaş. Ömrümüz geçiyor bak yavaş. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Onda bunda. Gel abi. Ne? 4 tane kahve içti, 2 tane kahve parası var burada abi. İkisi soğuktu. İsmail. Bak bir liste hazırladım, bir bak hele. Bu da eksik gedik var mı? Al hele. Al. Heh. Bu ne lan? İsimlerin karşısında rakam yazıyor. Ya işte biz onlara düğünlerinde ne taktık hepsi bir yazıyor çocuk. Ama hepsine çeyrek takmışız ha. Bileydim Cumhuriyet takardık. Bu ne lan? Ne? Baksana 130 somun ekmek yazıyor burada. Nazifçilere 130 somun ekmek mi taktık? He? O zamanın parasıyla 130 somun ekmek gidiyordu anam. Marka olarak taktıydık ya. Bana bak, bu liste çok kalabalık la. İsmail, abingil düğüne gelecek mi? Çağıracak mı? Bakıcı yok. O iş bende. Düğün salonu? Bakıcı yok, o iş bende. Davetiyeli? Bakıcı yok, o iş bende. Bakacak, o iş bende. Çabuk bak istersen. Kız tarafı yarın Sivas'a geliyormuş, haberin olsun. Işığı kapat. Ya abilerim sizi mi kıracağım? Hatta keşke siz gelmeseydiniz de buraya ben çocuğu gönderirdim sizin oraya. Ya senin gözünün yağını yiyeyim ya. Koyunumuzun borcu İsmail abi. Sonuçta biz aynı koyun çocuklarıyız. Birbirimize destek olacak. Öyle değil mi Fikret abi? Aferin. Baban da muhterem bir zattı yani. Senin sikini de aşağını gezdiren yiyor. Gözünü yediyor. Sen şimdi şu poşeti al, bunun içerisine koyunundan ne kopuyorsa bırak. Senin bu kıyakların var ya nesilden nesile anlatılacak ha. Senin var ya dalağının bağlantı yerini okşayayım ya. Vallahi Bak yeğenimle konuşacağım, senin adına Facebook grubu kursun. Sen Sivas'ın kuyumcusu değil, gururusun, onursun lan. Ya lütfen. Benim yerimde kim olsa aynını yapardı. Yalnız benim Twitter'da 27 takipçim var da. Yeğene söylerseniz benim account'u bir Friday follow yaparsa çok güzel olur. Ben biraz asosyalim ya. Twitter, Facebook neyin bağlatmadım ben eve. Ama dediğim gibi yani sikini de aşağını gezdiren yiyor. Ya sen hiç merak etme biz o takipçileri tek tek tespit eden anasını ağlatırız ya. Terbiyesiz de sen kimi takip ediyorsun lan? Sivas lan bura. Taciz ya bildiğin. Hiç merak etme o iş bizde. Biz daha fazla ortamı tahrip etmeden gidelim o zaman. O zaman ben şöyle size eşya alayım. Oğlum iyicene baktın mı? Bir tek çeyrek mi çıktı içinde? Vallahi billahi bir tek bu çıktı İsmail abi. Ben bu adamı çoluk gibi boğazlar duvardan duvara çarparım. İsmail abi o kadar da konuştu durdu ya. Yapamayacak biz bu iş. Kız tarafı uçağa da bindi. Elimize yüzümüze bulaştırdık ya. Abi kızacan ama bir şey diyeceğim. Abinden mi istesem belki verir ha. Abimden istese hemen verir. Düğünü yapmaya beceremedim ya. Bayıla bayıla verir. Size bir şey danışacağım. Hacılar, ön saflara lütfen. Şimdi düğünde bir dünya takı takılacak. O takılar diyorum bize kalacak olsa. Faraza. Biz harcamalarımızı onunla yapsak, takıdan gelecek para onu lambırası eder. Burası. Ne diyorsun lan? Onu diyorum işte Fikret abi. İsmail abi biz buradan kalkak direkt bankaya gidek, kredi çekek. En temizinden. En temizinden? Onunla işte en temel harcamalarımızı yaparız. Düğünde İsmail abi yine bizim takacağımız takılarda saklanırız. Masraf falan kalmaz. Takıdan gelecek parayla da krediyi kapatırız. Tabii takılar bize kalacak olursa. Takılar bize kalır onu hallederiz. Ne diyorsunuz?
Kimin adına kredi? Sevgi, kardeşlik, insaniyet, imeceli o adına. İsmail abi adına. İsmail diyeceğiz. Şimdi benim adım olacak kredi. Maaş borcunuz yanınızda mı? Yok, yanımda benim sadece kafa kağıdı var. Öteki ben şey ettiremedim. Neydi o? Borcu amcacığım, maaş borcusu. Yani ne kadar maaş aldığını gösteren belge oluyor. Ha o anladım. Yok, ben emekliyim. Emekli maaşım var. Ya. Emekli maaşınızın bir senelik tutarından fazla kredi çekemezsiniz. Onu da sadece maaşınızı veren banka verir. Sonra da her ay maaşınızdan düzenli olarak keser. Takulardan bahset, takulardan. Şimdi bakın şöyle bir şey de var. Biz takıları alır almaz gelip sizin parayı ödeyeceğiz. Biz emekliye kredi veremiyoruz. Aman bok geldi ha. İsmail abi dur da ben alayım ya. Bankacı bu abi. Siz ne işle meşgulsünüz? Patronum ben. Kendi iş yerimin sahibiyim. Ne üzerine? Doğal olmayan gaz ve enerji sektörü üzerine. Sizin de son 5 senenin gelir skalasını gösteren ticari sicil kaydınıza ihtiyacımız olacak o zaman. Hı. Onu dükkana gidince ben çocuğuna göndersem olur değil mi? Memur hanım, şimdi biz bu krediyi en sağlam, en temizinden nasıl alırız? Zibidiler. İsmail abi korktum yani. Fikret abi, gördün mü bir ya? Çocuklar ne güzel yetiştirmiş bu böyle ya. Biz içeri girer girmez hemen ayağa kalktılar. Çocuklar, selamünaleyküm. Neyse. Çocuklar çiçek olun bakayım. Çiçek olun. Aferin. İsmail abi hayırdır kötü bir şey yok ya. Şimdi Saffet, seni bankadan çağırdılar. Yolda anlatırım, hikaye çok olsun ya. Gidelim abi de. Çocuklar. Onu ben hallederim. Al sen şunu. İsmail abiden git. Hadi Saffet. Evet. Ben hallederim, Hadi, hadi. Nasılsınız çocuklar? İnsanın sinirleri bozulur ya. Ha Halim. Şşt! Lan sağ olasın lan, Allah razı olsun senden. Oğlum sen olmasan biz ne yapardık lan? Allah hepimizden razı olsun. İsmail abi be. Takıdan gelirdi mi 15.000 lira? He? Gelirdi mi? Bakacağız artık, o iş sende. Hani en az 15-20 bin lira gelirdi? Tövbe, ben hiç öyle bir şey demedim lan. Fikret söyledi. Ben ne dediğimi biliyor muyum kardeşim? Tüp yamulttular kafamda 2 gün önce. Tüp yani. Halüsinasyonlar görüyorum ya. Dün gece Kıbrıs Harbi'nden babam geldi, oturduk çay içtik. Kuzey cephesini güçlendirmemiz lazım dedi. Güçlendirin dedim ya. Sağ ol komutanım dedi gitti. İyi değilim ben hadi. Ailece zor durumda var. Ya. Vay babanın derdine. Isınanma genleşiyor, soğuyunca büyüşüyor he mi? Vallahi mantıklı. Atatürk. Hatırlayalım hangi vilayetlerde kongre yapmıştı? Sivas, Erzurum, Tokat. Doğru. Tuzaklı soru sordum, yemediniz. Tokat'ta bizim akrabalar var da kafam oraya gitti. Ali gelsin gitsin, siz ona bulaşmayın. En önce bunu belleyin. Cumhuriyetin temelleri Sivas'ta atıldı. Çetin abi hayırdır? Çocuklar niye tek ayakta? Onlar bizden muallim. O ne demek ya? Tahtadakilere T kümesi dersek, T kümesi ortak kümemiz. Senin de taleben, benim de. Ya bizim kursun talebeleri aidatlarını vermemişler. Ben de ne yaptım? Cezalandırdım. Ben vekaleti teslim edeyim. Şşş, bak. Nerede olursanız olun, gelirim, sizi bulurum. Ben paramı alırım. Geçin yerine. Geçin yerinize. Abi çocuklardan biri dışarıda şınav çekiyor ya. Bir değil, iki değil ya. 3 aydır aidatını vermiyormuş. Tek ayak cezası ona hafif gelirdi. Çocuklar, ben gidiyorum. Ben sizle ne konuşmuştum? Selamünaleyküm. Aleykümselam. O da sağ kapak olsun muallim. Hadi ben kaçtım. Ay. Ama siz beni hiç anlamamışsınız ya. Sivas'la bura. Bu kızın ailesi nerede lan? Ne zaman gelecek? Bak ben de baba sana bunu söyleyecektim de bir türlü fırsat olmadı. Şimdi Marika'nın kimi kimsesi yok. Anne babasını küçük yaşta kaybetmiş. Canım. Allah Allah. Başka hiç mi akrabası yokmuş canım? Emmisi, anası, danası, ne bileyim bibisi. O kadar yatak yaptım ya ben. Marika'nın kimi kimsesi yok. Çocuk esirgeme kurumunda büyümüş.
Tabii devlet bir okutmuş onu. İnsanın içinde olacak biliyor musun? İçinde. Bana bak. Bunların adetleri ne ola ki? Bizim adetlerimiz gibi olacak baba. Siz nasıl istiyorsanız öyle olacak işte. Ha, o zaman olur lan. O zaman kolay. Ya onu ben hallederim. Bak şimdi hanım sen bir misafirler rahat ettir. Odalarını hazırla. Ben kahveye gidiyorum. Bir dur hele bir dur. Bak İsmail. Ne? Bak kurban oldum. Şunu götür abine ver. Ne de olsa ailemizin bu. Lan sen davetiye mi bastırdın? Birikmiş para mı vardı? Kaç tane bastırdın? Ne parası lan? Numunelik ya bunlar. Davetiyeciye vardım. Hepsinden bir tane pasta biz içinden seçecek dedim. Sağ olsun beni kırmadı bastı. Sen bana bir şey mi demek istiyorsun? Bende kara İshak var. Sende ne var? O dediğin olmayacak. Tamam mı Çek? Ne diyor kapı? Sıradını sallandırdım işte bu. Ben aslan kızım kurban olduğum bak. Hansın evlediğim bak. Bunda ailesi var, dantelisi var. Vallahi her bir şey yapmışlar kız. Hele bak hele. Düğünümüz alkolsüz madem, bu benim yapılacak edilecek listem. Vallahi ben sıramı savdım. Bakalım Fikret abi ne yapmış? İsmail abi dedi ya işte kız tarafından kimse iyi olmuş. Ya diyorum şu bizim Nuri abinin çay bahçesi var ya. Hani orada yapalım. Hem ferah olur. Bu sıcakta. Ferah olur. Fikret abi, şunu artık bir kabullenek. İlk denememiz gayet başarısız oldu. Hı. Baban da öyle düşünmüş olacak ki senden sonra çocuk yapmamaya karar vermiş Çeto. Ben bu hatayı bir kere yaparım demiş. Yalnız tebrik ediyorum. Lafı koyacaksan böyle koyacağım. Şimdi Sivas Otel'den aile çay bahçesine düşmek kodu yani. Neyse. Şimdi bak Samet, oğlum sen ne yaptın işleri? Yalnız Sermet. Yok oğlum olur mu? Sergen. Aa olur mu? Saadet ben. Canımsın. Memnun oldum. Yeni mi taşındınız köye? Ne oldu sana verdiğimiz işler? Ben menajeriyle bugün de konuştum. Bak baştan söyleyeyim, yemin ediyorum akrabasıyım ben. Ulaşamıyorum sadece. Yok konserde, yok ne o turnede. Sonuç. Sonuç Sivas Otel. Saadet bana laf soktu Çeto. Ne yapayım abi? Olmayınca olmuyormuş işte. Popstar Alafranga'da ön elemeye geçmiş biri var şarkışta da. Onu getireceğim diyorum. Çok iyi olur ya. Klaptan da birkaç tane dansçı kız getirir misin? Böyle direkt dansı yapsınlar he. Tüpçü Fikret sponsorluğunda. Hadi bakalım. Bence komik. İsmail abi, şu bizim taklit takılarla ilgili ben Yılmaz'la görüştüm. İstersen bunu da bir aradan çıkarak. Yalnız 2 saat orada olmamız lazım. Aman diyeyim ha, oyalanmaya. Ya acelesi yok ya. Sivas'ta değil mi mekan zaten? Bildiğin gibi değil yani. Yol biraz meşakkatli. Vay. Bu ne şekil bir şeymiş ki lan? Photoshop'la yapılmış gibi. Mimar, müteahhit falan bulaşmaz buna. Bunu kesin grafiker yapmıştır. Muallim mübalağa yapma. Yılmaz Bey tedbir amaçlı bir çalışma yapmış işte. Ne tedbiri lan? Lan diyelim ki orayı jandarma bastı. Ne yapacak? Yukarıdan kazanlarla böyle kızgın yağ mı dökecek? He, alevli ok mu atacak? Ne yapacak lan? Onu deme. Ya İsmail abi sen niye hemen celalleniyorsun ki ya? Adamı yormuyor diyorum ben sana. Alt üstü kaç basamak olabilir ki? 95. Ha. Üşenmedim saydım. Çeto, meydan okuyor. Ferhat'ı buraya getirin. Ona deyin ki Şirin yenge yukarıda evde seni bekliyor. Aha bu da anahtarları istediğiniz kadar takılın. Eğer ki üşenmeyip bu merdivenleri çıksın, ya beni buraya yatırın. Ne yapıyorsun fazla? Ne konuşuyorsun ya? Aha beni buraya yatırın, aşağı yuvarlayın. Siz ne sandınız ya? Ha. Aşağı inip bir kontrol edin. Eğer ki hala ölmemişsem üçünüz birden yatırıp sıkın beni. Abi gözünü seveyim. Allah'ın aşkına ne diyorsun? Boş bulundum, kafamda canlandırdım. Yazık bana İsmail abiyle. Ye lan. Ye ben lan. Bak terbiyemi bozma beni Fikret. Ya ölürüm lan, ölürüm. Ölmezsem diyorum. Hazır kıta bekliyorsunuz vallahi ha. Abi siz olayın ciddiyetinin hala farkında değilsiniz bak. Aman diyeyim ha. Yukarıdaki adam normal değil, rahatsız. Manyak yani ya. Tam senin kalemin. Ha, güzel. Siz ne oldu? Nereye geldiniz? Hiç. Geçiyorduk uğradık. Manyağız ya biz. Yılmaz. Dün konuştuk ya oğlum. Yardımcı olacaktın ya lan bize.
Çeto, sen misin? He, benim. Göremedim seni. Öne geç sen. Geçin içeri, geçin. Beyefendi, eğer olur da bir tereddütümüz varsa, bir ikilem yaşıyorsak... ...yolda düşünmek için vaktimiz olsun diye mi buraya kurdun teşkaleyi? He? Bir de ben kalan nefesimi soru sormaya harcadığım için... ...bayılmak üzereyim. Haydi. Ama Fikret abi! Fikret! Fikret! Lan bayıldın mı lan Fikret? Bak görüyor musun şimdi düşüp bayılsam ondan gördü diyecekler. Şanssızlığa bak. Marziye, kızım kalk gidiyor. Ne Marziyesi anne ya? Gülben Ergen'in dizisi değil mi o? Marika kızın adı. Kızın adı o olabilir ama benim adım da Hatice. Yapacak bir şey yok. Ama de ki annem gillen gideceğim de. Annem gillen beraber gidecekti. Tamam anne ben Türkçe anlıyorum. Allah Allah. Millet teo yayet armağanı matı umunyas dravut senem. Tadir tradiziye. Kur. Nereye? Mahpeker Hanım mı soruyor? Allah'ım şimdi mahkemeker oldu ya. Hayır ben soruyorum. Gazozu çeki. Allah Allah. Al bakalım canım benim. Ne? Al. Oh maşallah iyi. Demek ki her şeyi böyle yememek lazımmış. Eşeğin başı sağlık ana. Musluk su değil bu. Arıtma su. Kendim yaptım. Şebeke suyuna kim bilir neler katıyorlar. Ben illaki arıtırım. Mehmet İkram lan! Damacana su getirmiyorlar değil mi buraya? 95 basamaklı eve kim niye damacana su getirsin? Misal ben tüp getirmem. Getirenin de canı var. O da topraktan yaratıldı. Ulan ben burada otursam aşağı inmem ekmek almaya acımdan ölürüm be. Ekmeği de kendim yapıyorum. Fikret abi yeter anladık. Çıkarken yoruldun artık abartma lan. Ulan Yılmaz, bu gibi işler genelde bodrum katta, kömürlükte, eksi birde olmaz mı lan? Ha? Lan olmaz kaldı ölüp kalacaktık lan merdivende. Nereden gördün? Kandırmışlar oğlum sen. Oğlum mu? Ne oldu buna? Bir şey derdin de günah. Yılmaz yok bir şey lan. Bardak düştü. Çeto, sen misin? He benim. O zaman hepinizi Ar-Ge çalışmalarımı yaptığım atölyeme götüreyim. Ar-Ge. Tarık şu kızınla bir konuş. Anana Hatice Hanım diyor. Anana baban hariç kimse hanım diye seslenmiyor oğlum. Gücüne gidiyor kadının bak. Ya Allah'ını seversen Şengül teyze. Zor bela kıza 2 kelime Türkçe öğrettim. Bırak ne istiyorsa öyle desin. Abla dese daha mı iyi? Senin işin zor anam zor. Şu düğünün engelmesi bir bitsin. Bir atalım kendimizi İstanbul'a. Ondan sonra senede 1-2 anca görür. Bayramdan bayrama o da. İstanbul mu? Yabancı memlekette değil mi bu şirket? Yabancı memlekette canım. Da işte yani hep orada kalmayacağız ya. Atama suyla orada belirli bir kadroyu doldurunca zaten suyu bile gazozlu su gibi. Şimdi mesela orada saat 7 falan. Anne neredesiniz bir saattir ama? Vallahi benim dizime gelen etek kızın kıçına geldiğinden hiç anlamadım ne aldı ne sattı. Ama 2 tane ipli don aldı. Anne ayıp. Ne yapıyorsun? Ne ayıp? Düdüğümü anlıyorum ki Allah Allah. Yürün anam yürün. Yürün hadi sen de gel. Lan! Ahmet Özcan değil mi bu? Vay be! Altınlar burada. Aslından ayırt edemem. Kaplamanın altında çifte su verilmiş çelik var. Kırılmaz, bükülmez, eğilmez. Normalinden acık daha ağırdır. Gramajı çok gösterir. Yılmaz, bize bir de deve lazım. Döşmüle Yok yemek için de bineceğiz. ayarlarız. Ayarlarız kısmetse. Sen tek çocuk değil miydin abi? Ne kadar da sana benziyor bu Yılmaz. Kardeş misiniz yoksa? Niye küfür ediyorsun lan? Ne kardeş oğlum? Benim anam bu kadar çirkin bir şey dünyaya getirebilir mi lan? Geçtiğim doğurmaya sıçsa bundan daha güzel bir şey dünyaya getirir. Tamam abi kardeş değiliz desen yeterdi. Var ne yapayım? Beceremeyeceğim şey yok benim. ATM'lerin bile ayırt edemediği sahte para bastım ben. Merkez Bankası'na gönderdim. Şaşırdılar. Adıma plaket yaptırıp verirler diyordum. 4 yıl hapis verdiler.
almasaydın öyle oluyor mu ya? Yok öyle olmuyor. Olmuyor. Bulacağım o deveyi. Rahmetli babama ne kadar benziyor ya. Oğlum mu dedin sen bana? Abi yeminle gerçek gibi. Teknoloji nereye gidiyor ya? Lan ATM'lerin bile ayırt edemediği sahte parayı yaptım dedi. Duymadın mı yani? Keşke etçücük daha paraya kıyaydık da şu sahte paranın bari ucuzunu almayaydık İsmail abi. Bu pek olmamış gibi. Çok belli oluyor mu? Vallahi benim bildiğim Türk lirasında Atatürk'ün portre resmi olur. Buna baya boy resmini koymuşlar abi. He? Ver bakayım Şeto. Bildiğin boy fotoğrafı bu. Atatürk de değil, Kazım Karabekir yani. He? Türkiye Cumhuriyeti Çerkez Bankası. İsmail abi hayırdır? Var sende bir şeyler. Yok bir şey. Önemli bir işim var. Ben yarım saate kadar geliyorum. Gelince anlatırım. Ne gidiyor lan? Ne bileyim yani. Düğünde cenazede kustuk olmaz abi. Öyle ettiler bunu bana. Gerçi yakın akrabaya davetiye de verilmez. Eskiler düğün evine yakınlıklarını davetiye alıp almamakla ölçermiş. Davetiye verdiklerin bozulup düğüne gelmezlermiş. Kendi düğünümüze davetiyeyle mi gidecek derlermiş. Al abi. Bu da senin davetiyen. Ben senin küçüğünüm abi. Bak ayağına geldim. Geçtim artık sen haklısın ben haklısın. Onun sahip olduğu tek aile büyüğü sensin abi. Bir ayet oku kulağına. Bir yüzük tak parmağına. Sonra döne döne oynayalım. Meydan yiğit görsün ya. Hadi bakalım. Başlasın hazırlıklar. Kāpēc tu neatbildi? Es tev mēģinu zvanīt vairākas reizes. Es nedzirdēju, mīļais. Mēs te šiverējamies. Klau, te brīžiem zūd zona. Es uztraucos. Kur tieši tu esi? Ciematiņā vārdā Sivas. Kāds notiks tejas dārziņā? Kā sauc Starika ciemu? Man liekas, tas bija Esenjurt. Klau, Marikas vecāki ir dusmīgi par notiekošo. Jā. Viņi izskatās mazliet satraukušies, jā. Mīļais, paldies tev. Bez tevis mums tas nebūtu izdevies. Ko tu runā? Tu taču aizbrauc turien viena pati. Es tev nevarēju apturēt. Kāds man te ar to sakars? Nu kā? Tu nopirki lidmašīnas biļetes, tu pat aizvilki Marikas mazo brālīti uz bāru, lai viņš mums nemazātos pa kājām. Tu esi mans varonis. Nevajag jau no muša izpūst ziloni. Tā nemaz nebija. Godu vārds. Klau, labi, man jābeidz runāt. Es aizmirsu mājās lādētāju. Man tūlīt, kur katru brīdi izslēgsies telefons. Kā tu varēji aizmirst baterijas lādētāju mājās? Ko tu vēl gaidi, Viktor? Ja mums izdotos izslēgt kāzas, mēs varētu izglābt meiteni un atdot viņas līgavainim. Un pateicībā par tavu palīdzību mēs tevi nenogalinātu. Bet, ja tas mums neizdosies, viņa precēsies un bijušais līgavainis tevi nošaus. Tagad dodies ceļā, kamēr nav par vēlu.
Ko tu vēl gaidi, zēn? Aiztur meiteni, kamēr viņi vēl nav tur. Tad, kad viņi ieradīsies, būs par vēlu. Un, ja tu vados savu dzīvību, tas gal galā būs daudz mazsāpīgāk, vai ne? Es sapratu. Anam! Patladı yani. Lan deve geldi lan. Lan deve geldi lan. Tarık! Tarık! He baba. Lan oğlum bak deve geldi lan bak deve Lan! geldi. Nereden buldu bunlar? Allah Allah! Lan aslanım benim koçum be aç. Bak şu gelişe sana var ya. Hey maşallah be. Senin yanadana kurban olayım aslanım devenin güzelliğine bak ya. Abi ne yaptınız? Ne bu? Deve. Abi dalga mı geçiyorsun benimle Çetin abi? Ben de işte babanla aynısını söyledim. Ama dinlemiyor ki. Adet diye tutturmuş. Ya o devenin sırtına gelin binecek. Baba evinden düğün evine kadar gidecek ya. Oğlum adettir lan bizde. Sizde adet mi? Siz kimsiniz lan? Ben hiç bu adeti duymadım ya. Ben gelin olurken deveye neye binmedim. Ya hanım senin o zaman biraz maşallahın vardı da biz deveye acıdık. İsmail, bu kız deveye neye binemez. Bu kız okumuş itmiş kız. Ne bilsin sizin adetlerinizi? Sizin adetleriniz dedim, duydun mu? Bizde böyle adet ne yok ana. Allah Allah. İsmail abi. İsmail abi. Bir bak hele. Halim ne oldu lan yine bir terslik bir beceriksizlik mi yaptın? Ne oldu lan? Ters bir şey değil de. Deve miydi o ya? Yok deve. Çeto bu nedir yani? Deve. Dalga mı geçiyorsun lan benimle? Dürsün. Allah Allah Fikret abi, İsmail abi götür dedi götürdüm ya. Niye herkesin muhakaresi varmış gibi davranıyor herkes ya? Oğlum bir sus, kızım bir sus. Anam bizim herif yeni adet çıkardı. Gelin deveyle gidermiş düğüne bak. Allah Siz Allah. bu misafirleri karşılamayacak mıydınız? Onu diyecektim. Bu düğün yerine astığımız ışıklar vardı ya. Hani o şeyler büyük, renkli. Renkli, büyük olanlar. Mışra. Aha. Kap. Kaç. 5 kış. Kırhayn. Avlu. May. Hel. Avuz. Papa. Hayt. Lan oğlum devenin dilinden anlamıyorsan hayvanın kafasını karıştırma lan. Işıklar sigortaları patlatmış abi. Hani Tarık'ın elinden bu işler gelir ya. Elektrik mühendisi ya. Oğlum Tarık hadi sen git bir bakıver gözünü seveyim ya şunlara. Yalnız dikkat et o damatlığın falan kirlenmesin. Şşt Çeto la deveyi getir lan. Getir deveyi. Hala deve diyor ya. Allah sonumuzu hayır etsin yani. Ayranımız yok içmeye, deveyle gidiyor düğüne. Gel yenge. Gittik gerçekten. Önden biz gittik. Ben damatlıklarla sigortaları sardım, yerine taktım. 2 defa ölüm tehlikesi atlattım. Biz çay bahçesinde başımıza daha ne gelebilir ki derken... meğer biraz aceleci davranmışız. Sen bu deveyi nereden buldun lan? Bak nasıl gülüyor, ben malımı bilmem mi ya. De hele kimseye demeyeceğim. En nihayetinde bu deve oğlum, kimden çaldın? Çalmam yok. Ödünç aldım. 5 kuruş para da almadım İsmail abiden. Adam gelenek dedi, görenek dedi, deveye binecek dedi. Getirdim ben de. Getirmese miydim? Lan bir yürü git. Bisiklet mi oğlum bu? 2 tır gezikleri getireceksin. Ödünçten mi alınırmış? Kimi kandırıyorsun? Çeto bu devenin arkasındakiler nedir ya? Nereden bileyim Fikret abi? Deveyle ilgili şeyleri siz bana niye sorup duruyorsunuz ya? Kene galiba bu. Çeto hayvanı rahatsız ediyordur. Abi madem kene var, o zaman arkasına geçeceğim. Aa bunu buradan çekip koparacaksın ya. Oğlum. Çeto ne yaptın? Çeto ne oldu buna? Çeto bir şey yap. Çeto! Ya Hüseyin'e gelmeyin, daraltmayın beni ya. Deveyi bu arabam götürmedi mi götürmüyor. Bana niye hesabını soruyorsunuz? Benim deve çiftliğim mi var? Gençler, bakın ne diyeceğim. Gelin deveye kaçın. Koşsanıza lan, koşun. Lan koş. Çeto! O zaman ben düğüne gidiyorum hadi. Siz koşun peşimden. Hiç panik yok. Çok eğleneceğiz, çok eğleneceğiz. Öpeyim. Çok eğleneceğiz. Panik yok. Çok eğleneceğiz. Oh. Bura nedir böyle ya? Mesleğilik alan falan mı? Heh. İsmail abi. Gel anam deve. Panik yok.
Aşağı. Geliyorum. Geliyorum. Nazmi emmi, sen ne yapıyorsun? Hacetleniyorum. Nasıl ya? Sen ne yapıyorsun orada? Şey yapıyorum işte, geriye dur adım atıyorum. Hızları başına atlayacağım. Sebep? Nazmi emmi, şimdi aşağıda bir tane deve var. Deve mi? Burada deve mi olur? Dalga mı geçiyorsun benimle? Ulan ne deveymiş arkadaş ya! Dur! Kız düştü kız. Deveyi neye kovalıyorsun? Adamı dinlenim andan çıkartma lan. Sabahtan beri bir deve tutukuz gidiyor, kafama kaldı. Kaç metre yukarıdan aşağı düştüm ben. Ne yaptığımı biliyor musun? Lanet hayvan yüzünden. Doğru konuş lan. Deve mübarek hayvandır. Yılmaz, hayvanların arasında mübarek cenabet diye ayrım mı var? Hayvan hayvandır oğlum. Bunların hepsi mübarek. Dur la dur. Kımıldamıyor bu kız. Vallahi mı? Ne yaptın lan? Öldürdün mü kızı? Öldürdün mü? He ya. Onu da öldürdüm. O da benim suçum. Amerika'daki Şenli kasırgası neyse Sivas'tan Çetin Yakut o. Yarım saat kovalamışım. Karnı inip kalkıyor. Ölmemiş. Yaşıyor. Vallahi mı? Yaşıyor lan. Yırttın gene Çeto. Yırttın gene. Şimdilik ama. Şimdilik. Çetin! Nazmi emmi sakin. Karı mı o yerdeki? Deve var dediydin. Nazmi emmi, sonra anlatırım ben sana. Yılmaz, bak bu dev olayını başımıza sen serdin. Sen de... Titriyorum lan. Vallahi billahi Tarık arıyor. Onlar da meraklandılar tabii. Ne diyeyim ben şimdi buna? Sakın açma. Ne mu yapayım? Yolda düşüne kaç. Düşüne. Saffet, gelen giden yok değil mi? Yok abi yok. Böyle iş mi olur? Gelini deve kaçır değil mi? Ha, geliyorlar. Aha. Allah'ım. Abi nerede kaldı bunlar? Yoldalar yolda. Geliyorlar yani. Geliyor deve bu sonuçta yavaş yavaş. At falan olaydı iyiydi. Abi düğün başlamak üzere, millet içeride bizi bekliyor. Bir de bu ne abi? Bu da mı babamın adetlerinden biri? Ben bu adamın önünden el ele tutuşuyorum. Yok o harbi adet. Düğünde sağ dışla dolaşırız biz. Yoksa kaçırıyorlar. Kimi kaçırıyorlar? Damadı. O yüzden seni korusun diye yanına şehrin en gamzeli Toraman Yiğidos'unu verdim. Kendisi Kangallı, bel Fatih, bel kırar. 99 ÖSS birincisi. Yalnız geri zekalı. Cevap anahtarı yerine sıraya işaretlemiş. Beyinsiz. Yalnız bu kadar samimi tutuşmayın. Bunu bilekten tutsan. Toraman. Ama bunu bak buradan tut bunu. Ya Allah'ınızı severseniz kim beni neden kaçırsın? Sen de bir bırak lan. Bırak amına koyayım. Ne hevesliymişsin? Yapma bunu yapma. Çocuğun kalbini kırdın. Toraman. Bana bak kin yaz. Kin kırdın. Kin yaz. Toraman. Tamam ya. Toraman. Söylese miydik Fikret abi? Adamın karısı sonuçta. Ya karısı marşı değil. Daha yerliğe girdiler mi? Girmediler. Gelini bulurlar elbet. Düğünü yapmamız lazım bizim. He. Bize takular lazım. He. Yoksa nasıl öderiz senin krediyi? Benim krediyi he mi? Bankadayken falan hep bizim kredimizdi. Şimdi benim kredim mi oldu? Aynen öyle. Kapı önde birader. Ne yapacağım? Pencereden mi gireceksin? Bak burada ne var? Aha. Aç geri. Ver. Ver. Çabuk. Ver onu ver. Yavaş. Allah. Öldü mü lan kız? Yemin ediyorum bak. Annemizi sikerler. Hiç yakışıyor mu muallim ya? Okumuş yazmış eğitimci insansın sen. Küfür falan. Ay! Ya sen ne biçim delikanlısın? Azıcık sakin ol. Ölmedi. Bayıldı. Ne kadardır baygın? Az evvel ayıldı. Getirirken baktık iki adam kendisini taşıyor. Tekrar bayıldı. Çok narin bunlar ya. Köy kız gibi de. Ya işte deve huysuzlandı, kızcağızı sırtından attı. Kızı yabancıladı yani. Demek ki deve sıla vırkına alışkın değil. Irk da deveye alışkın değil. Düşerken de işte kafasını gözünü sağa sola çarptı. O şekil yani. Sebep sonuç takılmamak lazım. Tamam yeter bu kadar. Geç bakayım. Çetin! Deve nerede? Abi Allah'ını seversen. İyi de ne halt yiyeceğiz şimdi? He? Millet gelini bekliyor. He? Biz onu gelirken yolda biraz düşündük. Değil mi Yılmaz? Ben düşünmedim. O düşündü. Sağ ol Yılmaz. Diyor ki gelin hanımın arkadaşı var ya ne diyeyim ona giydirecek. Duvak zaten kapalı. Eldiven de var. Değil mi Yılmaz? Çok ilginç bir fikir. Daha önce hiç duymadım. Sağ ol Yılmaz. Ne diyorsunuz? Ben Nedime denen kızı bir gün bir yerde sıkıştırdım. Şöyle bir kıstırdım. Şansımı deneyeyim dedim. O kız da bizim dilimizi anlamıyor. Nasıl anlatacak durumu ya? Vallahi geride kim verecekse o söyleyecek. Tarık. Aa ne güzelmiş. Tarık'a kim söyleyecek? Biz akşama kadar devenin kıçında koşturup duruyor. Damada söylemediniz mi daha? Söylemediniz mi? Söylemedik lan. Ne diyecek damada? Ya işte
Gelini deve kaçırdı. Kusura kalma kardeş. Olur böyle şeyler. Deve bu. Koşar koşar yorulur. Fındık fıstık. Sizin ne tuhaf adetleriniz var. Deve nedir ya? Deve ne ya? Gelin arabası diye bir şey var amına koyayım. Bak adamın ağzına yakışıyor. Senin ağzına yapışıyor. Kötü gözüküyor. Bırakın şimdi Tarık'a mağara söylemeyi. Görmüyor musunuz İsmail'in mutluluğunu? Ben düğün iptal diye nasıl derim adamın mutluluğunu nasıl bozarım ya? Şeytan bitti yemin ediyorum. Güzel. Vallahi yeminle söylüyorum İsmail abi için katlanıyorum bu saçmalıklara. Rahmetlik babam öyle benziyor ki. Aynısı. Tamam ulan. Ben giyeceğim gelinliği. Giydirin bana. Abi adamı dinle imandan çıkarma. Gözünü yediyorum. Son nefesini Tarık'ın kollarında dans ederken mi vereceksin? Hem o gelinlik çok dar Fikret abi. Sana bana olmaz. Böyle zayıf çana biri lazım. Ya değil İsmail abi. Rahmetlik babam mezarımdan kalksa gelse, hakkımı helal etmem sadese, gene giydiremez o gelinliği bana. Lan ben kendi düğünümde damatlık giymedim. Elin düğününde gelinlik mi giyeceğim? Bak, büyük konuşuyor. Eşeğin alakazı bağa girsin ki. Gene giymem, gene giymem, gene giymem. Ben giyerdim ama sakallıyım. Ben giymem. Ben giyerim. Ama oynamayı bilmiyorum. Ben yerim ben. Sakallarım olmasa? Ben giymem. Oynarım lan. Oynarım bir kere. Ne olacak ki? Ben yerim ulan! Yukarı lan yukarı. Kim dedi lan o? Kim dedi lan o? Düğünde bile mahalle baskısı. Bitti mi işiniz? Vallahi bitti de muallim. Ben de bitti. Bakmadın değil mi lan kıza? Hı? Abi anam değiştirdi üstlerini. Ben sadece yardım ettim. Mutlu musun? Hı? Emmi geldi. Vallahi İshak emmi geldi. Çağırmış mı? Ama İsmail abin geldi. Abi hoş geldin. Hoş bulduk gelin. Maşallah maşallah. Hoş geldin. Yenge hoş geldin. Oh. Maşallah. Ne güzel de yakışmışlar. Allah daim etsin he mi? Monsunkulis are iere dies. Vini armano teo lati ilgu laico biene quest. Mila? Tu iskatiyesus vilta kasir? Bu Yılmaz da ne kadar güzel dans ediyor. Avrat gibi yani. Adam hakiki kolpacı. Dans bitiyor madem. Ben bir dışarıya çıkayım da ortalığı bir kolaçan edeyim. Pastaydı, limonataydı, çaputtu. Değil mi? Onlar ne kadar önemli. Onları hallet gel. Yürü git. Mila, esres sukaterna via glibetes absor. Bissitais beksies. Şu düğün bir bitsin. Alacağım ben senin gerginliğini sonra merak etme kız. Siktir lan. Siktir git. Oğlum ne oluyor lan? Küfür öğretmişler kıza ya baba. Kim bilir kız bana nasıl güzel bir şey söylediğini zannediyor ya. Bu ne ya? Taxi! Braucam. Mums ir jāglāb kāzas, braucam. Okey, turisti, Gut, braucam. Braucam. Bir dakika. Merkez
merkeze gideceğiz. Bir dakika. Ne merkezi kardeşim? Ne merkezi? Abi ışıklı deve diyorum, sen bana merkez diyorsun. Önüme çıktı. Panikledim, kırdım, vurdum direğe. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İyi ya, pastayı beğendin mi? Güzel mi olmuş? İyi. Yalnız biraz kremesi fazla kaçmış sanki hemen. Onun tam kıvamında. Onun malzemesini gittim kendim aldım. Kendi ellerimle yaptım ya. Limonata iç. Eline sağlık. Ha. Sen tövbeli değil miydin Çetin? Çoktandır göremiyorum seni camide. Ben köyün camisine gitmiyorum emmi. İmam efendiyle papaz olduk. Papaz olduk da aramız kötü manasında. Barıştırayım sizi hemen. Ben kuş değilim emmi. Tavır sahibiyim. Yavaş kıldırıyor emmi namazı. Merkez Camii'nin imamı teravihde bir de tur bindiriyor ya. Benim de zoruma gitti, kalktım onu avluda abdest alırken sıkıştırdım. Ya hoca dedim bak, Felak Nas oku tamam. İhlas Kevser oku tamam. Ama dedim Şems suresinden, İbrahim suresinden aşağı inmiyorsun dedim ya. Olmaz öyle ya. İstek emmi. İstek emmi. Anam. Bismillahirrahmanirrahim. İstek emmi. Emmi. Nabıza bakayım. Nabız 0. İstek emmi. Emmi limonata istek ya. Hey hey! Gezin kızın içi çoktur yağda vatanlarda bir çoktur alem kurbanısı bir çoktur İşte kötü olay yoktur. Çok vodka vardır. Hacı emmi diyor ama işte içiyor kardeş, idare et. İstek emmi. Ana. Ne bakıyorsunuz hacılar? Allah taksiratını affeylesin. Fadesi dolmuş. Buraya kadarmış. Ulan dalga mı geçiyorsun Dürzü? Adamla sabahtan beri halay tepip duruyorsun. Ne ölmüşsün? Halaydayken zaten ölüydü abi. Pasta yerken öldü. Ya o kalabalığın içinde ben şimdi bunu buraya kadar sürüklersem dedim dikkat çeker. Ben bunu ne yapayım? Halaya atayım. Kötü ettim ya. Ne güzel fikir. Ama muallim oluyor mu böyle ya? Odada ölü var. Yaşayanlar korkuyor belki. Ben de insanım. Ürküyorum. Ben de insanım. Emmi. Çetin şimdi ne yapacak? Fikret abi, ben diyorum ki gideyim ben. Nereye ya? Bak ben ne yapayım biliyor musun? Tokat'a gideyim. Orada akrabalar falan da var. Ben bu ayva su işine gireyim. Bu benim anlama yazılmış. Bu belli. Takıları makıları da alamayacak. O da belli. Aha bir tane de leşimiz var. Sanki ben buradan kaçıp gitsem beni sen mi yakalayacaksın? Şunu ben sana vereyim, yolluk edersin. Dur. Allah razı olsun abi. Abi ne mi koyayım? Tek kurşun. Seni vururum. Bir takarım 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86. madde 3. bend 2. fıkrası gereğince 6 ay yatarım yani. Desem yalan olur. Sebep? Sonuç 46C. FBI'den çok yetkim var ulan benim. Seni gözümü kırpmadan vururum. Dönüp arkama bile bakmam. Önümdesin oğlum çünkü. Gez, göz, arpacık. Şimdi ne yapacak? Selamun aleyküm. Viktor Sirleridis. Ir sagādājis mums pārsteigumu. Tu paņēmi lādētāju? Lādētāju? Protams, jā. Tu man redz, ka... Lūdzu, kādu lādētāju? Tu saproti, ka viņi katrā brīdī būs klāt? Kādi viņi? Līgavains. Es domāju, īstais Līgavains kopā ar Marikas brāļiem. Klausies, pagaidi. Viss būs labi. Mums nekas cits neatliek, kā jānozog Līgava. Viktor! Ya ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim ya? Dayanamamış gelmiş. Sen de kral adamsın. Kardeşim benim. Adamsın. Adam! Ne yapıyorsun sen? Ya acık ağır oldu molla desinler canım. Tövbe yarabbim. Ama biz jandarmayı çağırdık mıydı lan? Ben kaçaydım keşke ya. Anladılar mı acaba? İstek emmini gol olur mu anladılar? Hoş geldiniz. Hoş gördük. Hoş geldiniz. Düğün sahibi siz misiniz? He bizim. Bir mesele var da. Ne gibi? Jandarma buraya girmemeli. Girse de görmemeli. Görürlerse bunların alayını vururum. Dönüp arkama bile... Abi Allah'ını seversen. Gez, göz,
Gözlük yok. Gözlük düşmüş. Gözlük düşmüş. Ben sana gözlüğü göstereceğim. Yürü. Yürü. Çocuklar pistten toplayıp alışveriş yapmaya gitmişler bu paralarla. Ya bizim sahte parayla ne işimiz olur komutan bey? Düğündekileri aramamız gerek. Ya olmaz şimdi. Laf olur, söz olur ki sahi. Şimdi jandarma getirdiler. Kim ne takıyor diye tek tek arattılar derler ona. Pisti ararken yerde buldunuz. Paralar çetonun. Hadi. Benim. Alayı benim. Hadi karakola gidelim komutan. Adaletler kaçırmaz. Ne yapıyorsun lan? Adalete yardımcı olayım Fikret abi. Ne yapacak? Cezamız neyse çekecek. Maksat düğün bölünmesin. Fikret abi aman diyorum abi düğün sana emanet. Bol bol edelim abi. Lan şu Çetin'e bak. Ne fedakar adam lan. Ulan Dürzü ihaleyi bana yıktın gittin alacağın olsun senin. Şerefsiz. Nikah memuru gelsin kıysın şu nikah. Bitsin gitsin bu iş. Bu adam neden öldü? Asıl soru bu. Çeto en son pasta yediydi dediydi. Ya yediği pastadan zehirlendiyse ya tüm davetler ölse ne yaparız? İptal mi etsek düğün? Yüzlük kuyruğuna geldik Fikret abi. İlahi bir uyarı olabilir yani. Allah'ın aşkına hayatım boyunca hangi ilahi uyarıya kulak astın? Bunun ucu bana dokunuyor ya atla hemen. Ama Saffet hali bak. Ana babam krediye duyarsa ben öksüz kalırım abi. Benim için, köy öğretmeni Saffet için devam etsin bu düğün. Tamam mı lan uzatma. Düğün devam edin. Üzülme hadi. Takip et. Saffet takip et. Aizkavē, Tarik, izdomā kaut ko ejam prom. Kas ir dārga? Tarik, mēs pāris minūtēm, es apsolu. Mēs ejam uz dāmstabu. Labi. Mīļā, es ātri atpakaļ. Diğeri ziyarasıyız ama persona. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Tavs līgavains ir šeit, Sivās! Kas tu mēlies, norījus, tu nedzirdi! Nesaki neko Tarikam, cilvēku, viņš novilinās arī Labi šoli. Atsūtām taču no šeienes! Ja mūsu te nebūs, neviens necietīs! Selamünaleyküm. Aleykümselam oğlum. Pasta nasıl? Ama kreması biraz fazla mı gelmiş ne? Ay, hamdolsun. Sen nasılsın oğlum? Hamdolsun. İyi şükür. İyiyim. İshak Bey gördün mü oğlum? İshak emmiyi gördüm. Az evvel gördüydüm halayda. Böyle biraz dalgın gibiydi sanki. Ha yenge? Allah Allah. Bir şey mi vardı acaba? Yok canım. Ne olacak? Ne olacak ne bileyim. Böyle biraz solgun gibiydi sanki. Beti benzi atmıştı. Işıktandır o anam. Ne kolesterolü var ne şekeri. Kalbi? Ne oldu? Kalbi diyorum. Yenge kalbi var mıydı İshak emminin? İhsan çürük dişi bile yok. Bende kalp var, şeker var, tansiyon var. Her bir şey var. Ama İhsan sadece maşallahı var. Çok iyi ama çok. Çok yemekte bir şey olmaz da. Gizli kalp mi vardı acaba? Ha? Böyle aniden insanı... Yenge hanım ben daha fazla tutamayacağım içimde. Metin ol. İshak emmiyi kaybettik. Böyle küt diye bir anda öldü rahmetli. Düğün bölünmesin diye içeri taşıdık. Olmuştan ölmüşe çare yoktur. Metin ol yengecim. Biz de çok üzgünüz. Ben ağladım. Hı. Arkadaşlarım falan hep gözleri doldu ama bir de takı olayı var. 20.000 lira içeri kaçmak üzere. Yenge. Allah'ım sen bizi ısınıyorsun ya Rabbi. Ya sikeceğim yeter. Bacım sen yabancı değilsin. Deveyle giderken... O güzel yanaklardan Roberto Carlos taşsın şurada yanıyor. Yankana gidelim yanıyor ben de mendili salla geliyorum ben. Bir güzelim uğruna da verip de oldu ölüyorum ben. Saffet! Sattın mı bizi? Ne satması abi? Her şeyi Şengül teyzeye anlattım. Zaten durumu biliyordu.
kızın bayıldığını falan? Fena mı oldu? Oğlum yenge hanım niye burada o halde? İşte ben tam durumu anlatıyordum. Ne olduğunu anlamadım. Birden Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hakkın rahmetine. Ne ölmesi? Bu nasıl öldü peki? Vallahi en son yaş pastadan yiyordu. Çetin becerememiş pastayı. Nerede Çetin? Çetin. Karakola kadar gitti. Ne işi varmış karakolda? Biraz tutuklanmış da. Çetin. Ne diyeyim ben? Ver. Ne oldu lan? Vallahi ben de anlamadım. Değişik bir dili var. Bıdı bıdı konuşup durdu. Ses etmedim önce. Sonra aldı ormana götürdü beni. Yüzümü görünce de bayılttım ben de. Kafası kanıyor kızın. Şengül teyze, senin ne işin var burada? Biliyor her şeyi biliyor. Anlatayım o vakit. Vallahi öyle ha deyince bayılmıyor. Zorlandım acık. Kanar. Normaldir. Bir kereden fazla vurdum çünkü. Anam! Gelinliğime kan sıçramış ya. Mahvoldu kız hanım gelinlik. Ne yapacak Şengül teyze? Allah Allah. Renginden midir nedir? Millete zengin görüneceğim diye oyuncak para atılır mı çocuklara? İşte bunlar hep fukaralıktan komutanım. Yaptık bir hata, affedik siz de ya. Ben askerliği bir jandarmeri olarak yaptım. Sizin de işiniz zor diye hesabı. Nerede yaptın askerliği? Burada, Sivas'ta. Ben 10 senedir buradayım. Hiç görmedim seni. Hangi devreydin sen? Devre? Komutanım, bu telefonu açmam lazım. Önemli bir şey olabilir. Sen olanları biliyorsun. Affedersin, özür dilerim. Alo. Ulan Çetin neredesin? Jandarmadayım ana. Karakoldayım. Biliyorum. Boyun devrilesice. Anacığım haklısın da şu an müşkil bir durumdayım ben. Çık gel hadi uydur bir şeyler. İhsan karısı da öldü. Anam. Ne olmuş? Gelinin arkadaşını iyice bir dövmüş Yılmaz. Kafası gözü yarılmış. Ne diyeyim ben? Ne diyeyim abi işte ya ona? Ya bayıltmak için bayıltmak. Ne diye döveyim ben kızı? Hadi gel hadi çabuk. Ay benim çaresiz başım. Nerede kalıyorduk? Komutan ben sana az evvel yalan söyledim. Askerliğim falan yapmadım yani. Burada yaptım dediydim ya. Sempati kazanayım diye. Asker kaçayım yani. Ama şunu diyeyim 21 yıl itinayla kaçtım. Demek ki kısmet bugüneymiş. Vallahi alın beni askere. Komutan ne diyorsun? Vatana millete bir hayrımız dokunsun. Komutan niye o kadar kız ya? Ben sadece itirafta bulundum. Abicim komutanla dalga geçilir mi? Şu saçından sakalından utan. Allah. Niye buldum acaba ya? Ben de size soracaktım gençler. Yenge beceremedik. Al vur beni. Ben de ateş olan var mı diye soracaktım ya. Cara hakikat insan ömrünü azaltıyormuş. Anlat Fikret. Deve kızı düşününce kız bayıldı. Gelinlik bir tek Yılmaz oldu, ona giydirdiniz, onu geç. İshak emmi eceliyle ölünce düğünün ortasında. Öldüğünü hemen avradına söylediniz, o da vefat etti. Kesin Saffet söylemiştir. Neyse canım artık olan olmuş, ölenden ölünmez. Onu da geç, bu kız. Kısaca gerçek kimliğimi öğrendi. Ben de etkisiz hale getirdim. Örümcek adam mısın lan sen? Manyak! Bu ne tripler böyle? Ben hiçbir şey görmedim, duymadım, bilmiyorum. Bir tek bir oğlum var benim ya. Onun düğünü bu. Gürültü gümbürtü istemiyorum ben. Çözün bu meseleyi. Bak dudağımın boyası gitmiş. Onu süreceğim tifalette. Haydi çözün artık. Allah Allah. Zehir gibi kadın. Okumayı da 4 günde çözmüştü. Zehir. Güzeller, 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 güzeller. Yerdana gül güzeller, güzeller, güzeller. Ey güzeller, güzeller, güzeller. Kurtubi mila, ceremonias vaditais, tulit bisklat. Marika, kur palika mana draudzene? Tā arī, kas noticis, viņa ir apvainojusies man, kāpēc viņa ar mani nerunā. Tarik Mult! Selamun aleyküm. Kurunir. Çağırın. Ah. Fikret. Sen kime vuruyorsun da? Emuğa koduğum sarısı. Fikret. Saffet. Ne biçim vuruyorlar? Kaçın! Şerefsiz Saffet. Sikerler lan. Bu ne be? Ne dolap çeviriyorsun lan sen? Çok çirkin. Ne oluyor lan? Kim oğlum bu adamlar? Yılmaz abi ne diyeceğim? Senin ne işin var abi gelinliğin içinde? Soruma cevap ver. Uzun hikaye benimki. Asıl benimkisi uzun hikaye. Gelini deve kaçtı. Deveden düştü, bayıldı gelin. Ben giydim gelinliği. Ha bir de emminle yengeni kaybettik düğünde. Başın sağ olsun. Gelini devemi kaçırdı. Emmin öldü diyorum. Sen hala avrat peşindesin Tarık. Bu adamlar niye peşimizden koşuyor? Ne istiyor lan bizden? Öldürecekler abi bizi. Böyle açık parfüm sıkar gibi kafamıza gözümüze sıkacaklar. Ya sen niye bunu en baştan söylemiyorsun yani?
Kaçsana lan! Kaç! Ay Marika! Şengül teyze, ben İsmail abiyle Fikret abi içeri koydum. Sonra onlara sarhoş akrabalar damadı kaçırıp para istemeye çalıştılar. Adettir bizde dedim. Yoksa millet iyice panik olacak, iş çığırından çıktı. Allah bismillah. Fikret abi. Abi ne yaptım ben Allah'ım? Allah'ım sen beni affet ya Rabbi. Sen beni affet ya Rabbi Fikret abi. İsmail. Anam İsmail abi. Anam İsmail abi. Abi ne yaptın abi? Abi ne oldu bize abi? Ver son güzeli öpeyim. Çetin abi. Anam. Ne yapıyorsun sen? Ne zaman geldin? Az önce geldim. Nasıl öldü lan bunlar? Bu kızcağızlar Talih Toya'nın ölmek için mi geldi lan? Her şey pasta yüzünden oldu değil mi? Öyle değil abi onlar. Dayak yediler ya, baygınlar. Ne diyeyim mi? O da baygın. İshak emmi yiyin. Öyle abi onlar. Kafan mı güzel senin? Kendini taşıdın ya odaya kadar adamı. Kim dövdü lan bunları? Bittik biz Tarık. Gelinliğimin kefenim olacağını hiç düşünmemiştim. Abi ne yapacağız? Seslerini duyuyorum. Geliyorlar. Kaçacağız Tarık. Kaçacağız. Dur. Taş yok mu lan? Tuzağı kurdum. Hadi ağaca. Geliyorlar çabuk. Duvar tutayım o zaman. Gerek yok. Abi önden ben çıksaydım keşke. Atladı ya lan. Oğlum bunlar nasıl insanlar? Bunlarla arkadaş olsaydın var ya, çok işimizi görürlerdi. Yılmaz abi bir şey söyleyeceğim. Hemen bakma ama bize bakıyorlar. Uyan lan ya. Ne dedi lan? İnin aşağı dedi. Natsnuvaker yavari. Sen ne dedin lan? Ben de dedim ki Lan oğlum ne oluyor? İblis mi lan bu? Yılmaz abi dedim ki kolaysa dedim siz gelin indirin. Al. Gerek yok. Lan! Söyleyin bakayım. 40 atır mı? 40 satır mı? 40 santim mi? Tarık, bunlar Türkçe bilmiyordur, sen çevir. Ya da bırak onları ben çevireyim. Bir yere! Erken mi geldik? Millet nerede ya? Buraya gel. Gel buraya. Her şey senin yüzünden oldu. Şerefsiz. Bir saat daha önce geleydin ne olurdu? Ne olurdu? Kaç kişi öldü? Senin haberin var mı lan? Arabanın önüne deve çıktı. Direksiyonu kırdım ağaca koydum. Ağacına kodum. Gel. Senin ağzına sıçacağım. Senin de. Sen hariç sarışın. Seninle. Bırak. Bir göz at, imzala. Buralara yıllar sonra ilk gelişim. Ve bunlar sırf sen geldin diye. Toprağa bir telaş var etrafında. O toplar Fikret abi görüp görebileceği. Gittik gerçi. Önden biz gittik. Ben de aylak takımından kurtuluşu bizimkilerde buldum. Aslan parçası az kalsın oluyor diye lan. Şanssız o işte. Çetin abi hiç sırası değil ne olur. Doğru diyor. Vurdu gol oldu. Çeto istirham ederim. Hiç yeri ve zamanı değil yani. Lütfen. Doğru diyor. Ya yenge, kalp varmış adamda, gizliyormuş. Gizli kalp. Avradı desen, her yanı hastaydı zatı.
İşte vefat ettiler ikisi birden. Nurten de dün gece ikiz doğurdu. Birinin adını İshak, öbürününkine Hamiyet koydu. Gerçi bebeler kız ama işte birine haksızlık oldu. Olur o kadar. Yok kız gülmüyorum, ne gülmesi? Sen şimdi bu kızı baya kaçırdın he mi lan? Kaçtık diyelim abi. Şu gariban babanı döven de onun nişanlısı he mi? Evet abi. Tabii o kızcağızın kimi kimsesi yok onlar falan da. Yalan abi. Değil mi? Tarık, sen üniversiteyi hakikaten bitirdin mi lan? Bitirdim baba. He, oh. Ama yüksek yapmadım. 2 yıl okulu uzatınca yalanı yapıştırdım öyle. İyi yapmışsın. O değildi o ya, gözde oldu ya. Babamla kalan tek yer yerde. Gözüne diyeyim şuna bir şey de yoksa ben buna dalacağım. Tarık, benimle dışarı gel. Şimdi dua okunurken dalsızlık olmaz. Çenle mi taktın Fikret abi? Hı. Şimdi bak Tarık, oğlum bizde erkek babası. Oğlunu sünnet ettirir, okutur, askere gönderir, düğününü yapar. Küçük köy yerinde İsmailoğlu'na bir düğün yapamadı dedirtmem ben kimseye. Bizim ev artık cenaze. Bir müddet düğün dernek olmaz. Aykırı kaçar. Al şunu. Araba anahtarı. Ne arabası? Yılmaz abi. Yedeği verecektim ona ama istemem. Ben bir şekilde çalıştırırım arabayı dedi. MSD'nin erbabı adam tabii. Sözünün de eri. Rahmetli babama ne kadar benziyor ya. Lan bunu çevirme. Her şeyi nereden çeviriyorsun? Allah Allah. Bunlar uçak biletleriniz. Bunlar da elde kalan son paralar. Bak bunlarla düğününü yapacaksın tamam mı? Ama sakın o paranın içine kendi paranı katma. Düğününü sadece o parayla yapacaksın. Bir dakika baba. Ben hiçbir şey anlamadım. Markuslar? Çetin abi de biliyorsun. Eli biraz ağırdır. Kavga mavga olduğu zaman gavura vurur gibi vuruyor namussuz ya. Şimdi onların gerçek gavur olduğunu öğrenince şov yapmış. Doktor dedi ki yani beyefendileri insana vurur gibi vurmamışlar. Senin Markuslar bebe mamasıyla beslenecek bir müddet. Çiğneyemiyorlar. Dişler var, duruyor. Olduğu gibi duruyor dişler. Fakat mekanizma bozulmuş. Baba ben senin kadar delikanlı adam görmedim. Çok sağ ol. Kendine iyi bak. Sen içeriği merak etme. Ben şimdi onlara lisanı münasiple yalan yanlış bir şeyler anlatırım. Sen merak etme. Hadi bakalım. Hadi. Hadi insana ihtiyaç kalmadı. İn abisi in hadi in. İn ben çeviririm. Hadi görüşürüz. Hemen sayın. Hanım, Emel Sayın Hanım. Saffet. Hemen abla. Ah Saffet. İnanmıyorum. Ah canım benim. Sen neredesin? Yani ne arıyorsun, ne soruyorsun benim? Hem de kaç defa aradım. İnsan akrabasını aramaz mı? Bizim İsmail abinin düğünü vardı Sivas'ta. Oraya gelir misin diyecektim. Gelmez miyim Saffet? Tabii ki gelirdim. Ya Emel Hanımcığım ziyanı yok. Sağlık olsun artık. Oğlan Letonya'da evlendi. Hanımıyla İstanbul'da çalışıyorlar. Bir tane de oğulları var efendim. Ben Fikret. Oğlum gibidir Saffet. Sivas'ta bana emanet. Ay sağ ol Fikret. Emel Hanım o elleri bir alayım. Arkadaşların kusuruna bakmayın. İlk defa ünlü gördükleri için biraz heyecanla sapıttılar. İsmail abi diyor ki bizde adettendir. Bizde dedeler torunlarına sünnet düğünlerini yaptırırlar. Bize böyle öğrettiler. Yani bizim ufaklığın sünnet düğünü var diye hesabı. Artık gelip 2 şarkı söylersiniz. Hem bu vesileyle Saffet'le de arayı yapmış olursunuz. Tabii gelirim. Gelmez miyim hiç? Gelirim. Peki ne zaman? Ne zaman abi? Peki yakında. Nereye? Çeto! Çeto! Hadi abla. Nereye gidiyorsunuz ya? Oturun az. Her tanesi demdim yar gelir diye umdum yar. Yatsıya kadar bekledim, gözlerimi yumdum yar. Yatsıya kadar bekledim, gözlerimi yumdum yar. Hım 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 da hım hım yar, vıy
Amin kurban olsun sana. Entarisinden düştüm, ateşine ben düştüm. Ne talihsiz başım var, hayırsız yere düştüm. Ne talihsiz başım var, hayırsız yere düştüm. Hım 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 da hım hım yar, vay 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 da vay vay yar. Hım 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 da hım hım yar, vay 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 da vay vay yar. Hım 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 da hım hım yar, vay 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 da vay vay yar. Hım 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 da hım hım yar, vay 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 da vay vay yar. Aslanım müezzin gırtlağına geldi. Helal olsun sana Çetin. Entarisi pireden, su doldurur dereden. Tek canımız sağ olsun, malı veren yaradan. Tek canımız